O kadar kalabalık ki insan akıntıya kapılıp gidiyor. Oha yendim. Burada yendim. İyiyiz. İlginç bir anımı anlatayım. Eşim Japon bu arada. Cem, neden şurada bir tane erkek yok? Bak 30 tane kız var. Fark ettin değil mi sen de? Bunlar gezen reklam arabaları. Kızla sohbet muhabbet ediyorsun. Bizdeki pavyonun farklı bir Japon Hadi canım. versiyonu. Bizde bir laf var ya, herkes kapısının önünü temizlesin, Evet. ülke güzel bir hale gelir. Onun vücut bulmuş hali Japonya işte. Bence insan hayatında Japonya'yı görmeden ölmemeli. Hindistan'ı da görmeden şükretmemeli. Benim burayı çözmem 1,5 ayımı aldı. Shinjuku istasyonunda kaç tane çıkış vardır? 200 tane çıkış giriş var bu yıl. Aha geldi. Bu nadir, burada her zaman denk gelebileceğimiz bir olay. Şanslısın valla. Öyle mi? Biz Fethiye'de en uzak bir yere giderken 15 dakikada gidiyoruz kanka. Burada 15 dakikada metroya giremiyoruz. Tek tek yaprakları topluyor adam. Vay be, Japonya'da da mı evsizler var? Aferin oğluma. Robotun da elinden kahve içmedim demem. İnanılmaz. Hanımlar beyler, Tokyo'ya hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Herkese Japonya'nın Tokyo kentinden merhabalar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun şu an artık son duraklarından Tokyo'dayım ve bugün size daha önceki bölümlerde söylediğim gibi harika bir gezi yapacağız. Tokyo'nun altını üstünü bir Türk arkadaşla gezeceğiz. O da şu an arka planda. Geldi. Cem'le. Nasıl? İyi, sen nasılsın? Teşekkürler. Instagram'da irtibatlaştık. Cem burada yaşıyormuş. Dedi gel beraber gezelim. Yani bugünden itibaren arkadaşlar çok güzel bir gezi yapacağız. Japonya'da özellikle metropol olarak size göstermek istedim Tokyo'nun altını üstünü getireceğiz. Yine her şeyi açıklamada da yazacağım. Çünkü Tokyo çok büyük bir derya deniz. Öyle geldim 3 gün kaldım 5 gün kaldım dersen köyünü gezmiş oluyorsun gibi bir şey oluyor aslında. Tabii sen herhalde çekmedin oraları. Bir saat geç kaldın, karıştırdın, şu bir şeyler oldu. Abi artık sinirlerim bozuluyor yani. Gerçekten köyden indim şehre de olabiliyorsun. Ama velhasıl kelam bugün çok güzel bir gezi yapacağız. Siz de Tokyo'yu izleyeceksiniz. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bize de iyi bir Tokyo gezisi olsun. Yorucu ama meşakkatli olsa da arılarımız güzel olacak bugün. Şu an neredeyiz abi? Şu anda Meiji Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Harajuku'dayız. Şu güzel sakinleştirici yoldan yürüdük. Abi nasıl korumuşlar ya? Şehrin her yerinde park olabilir mi ya? Evet, özellikle ışık vurmasıyla birlikte çok güzel bir atmosfer, bir doğallık var ya. Dediğin gibi korumuşlar. Bak bunlar sake. Japon içkisi. Fıçıları. Evet, içlerinde içki var. Şu anda. Tabii. Bunların muhabbetleri şöyle. Her şirket, birçok şirketin adı var burada. Geliyorlar bu tür büyük tapınaklara içkilerini koyuyorlar. Özel günlerde, festivallerde rahipler işte tören eşliğinde içiyor bunları. Hadi ya. Bunların dininde var içki, bir ritüel gibi bir şey aslında. Hokkaido'nun var, aşağılar Kyushu, Kumamoto, Kyoto, Myoto, bir sürü şirketin. Dün gece biraz sokakta dolaştım. Koca koca adamlar yerlerde sürünüyordu. Niye alkolikler bu kadar? Unutmak için mi? O da var, evet. O cevaplarından bir tanesi. Benim gördüğüm ne biliyor musun? Bunlar bak gündüz vakti okey. Evet. Her şey böyle düzenli, muntazam, sistemli bir şekilde ilerliyor ama iş çıkışı. Olay 5'e kadar. Abi 8'de sarhoş olmaya başlıyorlar. İstasyonlarda yatan sabah kalkıyor gidiyor o şekilde işini gücüne. Hatta ben dün de tanıttım bir önceki videoda, biliyor musun Cem? Odada benim bir makine vardı. Dolap sandım ben, buzdolabı. Kıyafeti buharlayıp ütülüyor, yapıyor, temizliyor. Sonra biraz internette araştırdım. İnsanlar senin dediğin gibi gece sarhoş olup ya da bir yerde kaldığı için sabah ceketini giyip orada ütüleyip çıkıyormuş. Çok şaşırmıştım. Kore ile Japonya, benim şu an Rusya'dan, bak Rusya bile demiyorum, daha alkolik gördüğüm iki ülke olabilir. Ve mutlular da yani, hani ve bir tane kavga yok. Ne kavga ne dövüş. En azından bizde olsa kıyamet kopar, anladın mı? Evet, ya bunlar içince kavga etmezler. Ya zaten hepsi böyle. Ama içiyorlar. Zaten o stresi atmak için içiyorlar. İş yaşamı aslında stresli burada. Sebep, asıl cevap o ya. Peki yani burada mesela hani hep internette hani var ya, internet kaynaklarındaki aslında birazcık abartı haber clickbait'ler de yapıyorlar ya aslında, işte Japonya'da adam çalışacak öldü diyor mesela. Yani gerçekten ölünecek kadar niye çalışıyorlar? Burada sana bir söyleyeyim, doğru olabilir. Şöyle doğru olabilir. Burada bir iş yapıyorsa bir Japon
Mesela mesai saati ne kadar? 8 saat. Evet. Değil mi? Bizde 8 saatin kaç saati çalışma? Ben 4 falan diye düşünüyorum. Burada 8 saatin 8 saati çalışma. Tamamıyla 8 saat çalışıyor adamlar. Mesela yabancı da olsan, şey de olsan, işte Japon da olsan fark etmez. Bir işini yapıyorsan tamamıyla kendine vermen lazım. O işi bitirmen lazım. Ya yapmadın mı orada seni barındırmıyorlar. Burada iş konusunda şey değil mi? Ahlak anlamında onların çok önem verdikleri en önemli şey değil mi? Bunlarda bir laf var. Müşteri tanrıdır bunların gözünde. Hadi ya. Aynen böyle laf var yani. Yıllar önce bir arkadaşımla tanışmıştım. O da Japonya'da geldi, evlendi, sonra ayrıldı. Bana bir hikaye anlatmıştı. Böyle okulda ders veriyordu. Ya diyordu sabah mesela okul 9'da başlıyor. 8'de gidiyorum öğretmenler odasında. 7'de gidiyorum yine öğretmenler odasında falan diyorlardı. Yani gerçekten böyle yapıyorlar mı yani? O kadar o iş bağımlılığını göstermek için biraz yarış oluyor mu? Toplum şimdi yapmasa bunlarda böyle arkada dedikodu muhabbetleri de var. Ya zaten bu Japonların şöyle bir çıkarımı var benim. Her şeyi çözmüş ama bu iş yaşamının getirdiği o stres, o zorluk bir onu çözememişler. Bak onu da çözselermiş tadından yenmez bir ülke olur. Abi 30 bin kişi intihar ediyor yazıyor ya yılda bunalıma girip. O kadar ilginç bir toplum ki yani o insanların hani bu kadar hani alkol dedim ya alkolden girdik mesela. O kadar naifler ki restorana gidiyorum abi. Ya hani dedin yani o 8 saati full çalışıyor. Oturup izliyorum ya adamı. O işi öyle bir yapıyor ki yani adam hiç kimse onu o an konsantrasyonunu bozamıyor. Sadece full fokus o işi yapıyor. Ben bunu hep size söylemiştim videolarda da. Çünkü benim bu çok hoşuma gitti. İş ahlakları harika. Çok disiplinliler o konuda. Burada durum şu, aslında olması gereken bir durum var. Bizde durum olması gereken bir durum olmadığı için bize garip geliyor, enteresan geliyor. Aslında olması gereken bu. Ben Para çok beğendim alıyorsun, ya. çalışıyorsun, 8 saatin var. Bir tane telefonla oynayan ya da şurada bir sigara içeyim, köşede bir 2 dakika bir kaytarayım hiç göremezsin yani. Türkiye'ye gidiyor musun peki böyle ara sıra? Gidiyorum. Geçen bir sene oldu. Ailem orada yani. En çok neyi özlüyorsun? Meyve sebze. Ya meyve, sebze değil de bizim Yemekler. tadı sen de biliyorsun ki yok yani. Lezzet hiçbir yerde yok dünyanın öyle bir. Abi ben geçen bölüm dayanamadım gittim pizza yedim artık yani. Çünkü hani noodle eriştenin her türlüsü vesaire sushi görecek halim kalmadı. Çünkü tadım gitti artık ağzımdaki. Bir süre sonra hani uzunca bir sürede başka bir ülkede yaşıyorsan arıyor insan. Arıyorsun, Benim değil mi? geçen gün canım böyle bir uyandım. Anlamsızca bir mantı çekti canım yani. Sarma çekti yani. Var mantı. Bak bu arada mantı var. İşte özellikle Orta Asya'da da çok yapılan bir ürün mantı ama bizdeki gibi değil. Çin mantısı var da kocaman. Aynı lezzet yok. Onlara burada gyoza deniyor. Gyoza, evet. Çin mantısı. Çin'de de dumpling diyorlar işte. Evet. Ama hiç alakası yok ki bizimkidekinle yani. Alakası yok. Genellikle domuz eti falan koyuyorlar içine. Evet. Şimdi bu park kentin ortasındaki en büyük parklardan bir tanesi ve içinde bir tapınak var. Gezimize birazcık sakin yerden başladık çünkü dünyanın en büyük kenti burası. Kalabalık şehri evet. Ama onu hissetmiyorsun gene de biliyor musun? Girdin mi ara sokaklara burada? Yani ki İnsan yok değil mi? Evet, otelimin orada mesela geziyorum ya diyorum kimse yok. Ya da bir örnek vereyim abi bak. Benim çok sabah dikkatimi çekti. İnsanlar bisiklete biniyor burada. Yani 38 milyonluk bir kentin bisiklete binme imkanını da yaratmışlar. Sana daha ilginç bir anımı anlatayım. Eşim Japon bu arada. Bir ara bu bisikletten laf açıldı. Senin dedi İstanbul'da işte Türkiye'de kaç tane bisikletin vardı? Yani bilmiyor tabii. Ben dedim hiç bisiklet sürmedim. Hani işe giderken oraya buraya giderken. İnsanların nasıl işine gidiyor, sağa sola gidiyor dedi. Bak kafasında Ya. kuramıyor mesela. Şimdi bunun içini gezelim. Burası bir Budist tapınağı mı? Shinto mu? Burası Shinto tapınağı. Meiji Shinto tapınağı diye geçiyor. Ana yeri şurası. Şu kapıdan geçiyoruz. Ben bu zamana kadar 10 bölüm falan yaptım Japonya'da. Aslında bu videoda sen birazcık benim verdiğim bilgileri doğrulayıp ya da düzelten yorumlar yapacaksın muhtemelen. Şintoizm'deki o hani ruhun bile canlıların, cansızların her şeye bir saygı var ya adamların felsefesinde. Hayatlarına nasıl entegre etmişler de bu adamlar bu kadar ahlaklı olmuş? Bunda her 10 kişiden öyle bir araştırma vardı. 10 kişiden böyle 6'sı 7'si bu Shinto dinine bağlı. İnançlı insanlar aslında Japonlar. Bu manzarayı ne zaman görsem rahatlıyorum. Aa çok güzelmiş be. Ağaçların renkleri de çok güzel. Ya bir de
Bunu sanki şey yapmışlar, kesmişler. O kadar güzel olmuş ki. Tabii bu tapınakta olunca şeyde konuya da bağlayacağım. Şimdi orada bir halat var ya. Evet. Beyaz böyle şöyle bir şey var, kesmişler. O Kamisama diyorlar ona. O ağacın kutsal olduğu anlamına geliyor. Öyle Mesela mi? Kyoto'da da falan bilmiyorum görmüşsündür birçok yerde. Evet. Kağıt varsa bir ağacın üzerinde veya başka bir yerde o şey işte o varlık neyse kutsaldır Japonların gözünde işte Shinto dininde. Abi çok ilginç yani. Ağaca bile hürmetleri, saygıları var. Dediğin gibi işte o konuya geleceğim. Her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorlar ya. Çok güzel bir şey aslında bu. İşte hayatına nasıl entegre ediyorlar? Mesela eşim Japon. Yemek yemeden dua ediyor mesela. Ben bir süre sonra şunu anladım. Hani bunun dinle alakası yok. Şöyle bakıyorum. Müslümanlık da işte Hristiyanlık da orada burada. Yemek yemeden önce dua ediyor. İşte çalıp çıkmaz. Mesela içki kullanmıyor. İçki içmiyor. Bayağı işte saygılı etrafına karşı. Adam Müslüman hayatı yaşıyor, bizim hayalimizdeki hayat işte. Çok da hani dinle bağdaştırmak istemiyorum. Hani olması gereken ya o ya. Ama birazcık işte ben hep bölümlerde de şunu söylemeye çalıştım. Adamlar hayatlarındaki din kavramıyla felsefi olarak yaşamlarını entegre etmişler. Yani sözde kalmamış din. Adamın öğretileri, inandığı şey neyse onu uygulamayı da başarmış. Mesela doğaya saygı, tabiata saygı, insana saygı diyoruz ya, mesela bizde de var. Güzel ahlak mesela. Ama biz bunu mesela entegre edememişiz, örnek veriyorum. Ve bir Japon'u sağa sola çöp atarken göremezsin mesela. Sana bununla ilgili çok ilginç bulduğum bir şey söyleyeyim mi? Bir tane çöp kovası yok. Bunlar yok. Yok. Sokakları şöyle daha da enteresan. Sokakları temizleyen görevli de yok mesela. Hani gidim şu sokağı şöyle bir temizledim, öyle görevliler de yok. Şöyle bir muhabbet var. Bizde bir laf var ya, herkes kapısının önünü temizlesin Evet. ki güzel bir hale gelir. Onun vücut bulmuş hali Japonya işte. Ama bir şey soracağım, bak ben hani arkadaşlar benim en çok merak ettiğim hani Tokyo'ya gelinir, gezilir falan, hani bu her bir sürü bunun vlogu yapıldı zaten. Ben bunu nasıl başardıklarını anlamak istiyorum. Yani tamam, eğitim var temelinde ama bu adamların baktığın zaman da hani bundan 100 sene önce de hiçbir şeyleri yokmuş. Mesela birçok şey ahşaptanmış, evler bile. Bu evlerin mimari olarak depreme dayanıklılığını falan batılar almışlar temelinde. İlginç olan şu abi, bu kadar kısa sürede atom bombası oluyor, 2. Dünya Savaşı vesaire. Savaştan sonra zaten Hani ülke ne? toparlanmaya başladı. Nasıl bir öğretileri var, eğitim sistemleri var ki bunu bu kadar iyi başarmışlar? Yani İşte herkesin çalışması gerekiyordu. Özellikle savaştan sonra ülke yoktu zaten. Bildiğin sıfırdan ülke inşa etti adamlar kısa bir sürede. Herkesin çalışması gerekiyordu el birliğiyle. benim burada en çok gıpta ettiğim gerçekten hani bu senin söylediğin din ve saygı kavramının eğitimle bütünleştiğinde neler yapılabildiğini görmek. Yani düşünsene 60 senede bugün adamlar dünyanın en büyük 3. ekonomisini kuruyor. Ve daha düne kadar da Amerika'dan destek alarak, ki Amerika'nın atom bombası attığı yer aslında, bir de destek veriyor sonra. Veya Japon mucizesi diye geçiyor. 10 yılda yapıyorlar o 60'larda 70'lerde. Ve ben burada işte en çok o senin o dediğin şeyden çıkarım yapıyorum abi, din. Şintoizmin O da- hayatla saygısı. O da cevaplarından bir tanesi. Geçen bir Japon arkadaşımla konuşuyorum. Şöyle bir şey dedi. 70'lerde Japonlar 2000'lerde yaşıyor dedi. Fakat şu anda da 2000'lerde yaşıyor dedi. Aslında Japonların bir sorunlu tarafı da var. Bu da onlardan biri. İyi güzel gözüken tarafları da var fakat arka tarafında dönen olaylar da var aslında. Hani tamamıyla dört dörtlük bir ülke denebilir mi? Bir soru, özellikle şu zamanda. Ama dediğin gibi gezmek için en mükemmel ülkelerden. Ben zaten videoda ne demiştim geçen gün biliyor musun? Denge hayatta. Dedim bu adamlar dengeyi kaybetmiş. Yorumum bu olmuştu. Yani sürekli bir sistem, sürekli bir kural, sürekli bir başarı, iş baskısı, yarış, mücadele var. Bak ben sana en basitten bir şey söyleyeyim. Mesela burada yaşıyorsun diyelim, tamam mı? Japonya'da, Tokyo'da yaşıyorsun. En kalabalık, dünyanın en kalabalık şehrinde yaşıyorsun. Ben her gün trenle giderken böyle metrobüsü biliyorsun. Evet. Onun 2 katı 3 katı bir kalabalıkta ve kimse konuşmuyor. Şöyle gidiyorum yani sürekli her gün. Bu var. Gidiyorsun bir yere yemek yemeye yarım saat sıra bekliyorsun. 1 saat 2 saat sıra bekliyorsun. İşte evine dönerken trende yine sıkış bıkış gidiyorsun. İş yaşamı tamamıyla muntazam, dertsiz, sıkıntısız bir şekilde işini yapman lazım, vermen lazım, çalışman lazım. Bunları işte uzun bir süre yaptığını hayal et. Bir süreden sonra Robotlaşıyorsun belki de kafa olarak. işte stres, o stres. Bu da Evet. stresli tarafı aslında. Hani burada yaşayan biri olarak benim çıkarımım bu. O yüzden Cem diyor ki, Cem bu arada korona döneminde bisiklette bütün Japonya'yı da gezmiş. Ondan sonra evlendin değil mi? Koronadan sonra. Ondan sonra işte bisikletle Japonya'yı gezerken karar verdim. Dedim ben bu ülkede- Bir aydınlanma geldi. Benim evlenmem lazım. Yani aynen öyle. Beraber gezdik sanki. Öyle mi?
Ya çok enteresan ya. Dedim ben bu ülkede yaşayacağım ya. Geleceğimi gördüğüm böyle anlara şahit oldum. Eşime de teklif ettim. Kabul etti. 2 senedir de yaşıyorum. Alıştım yani. Ya o yüzden böyle işte gemileri yakıp gelen insanlar bazen hayatlarında çok enteresan deneyim, tecrübeleri, hatta geleceğini yeniden kurmaya kadar giden, kaderini belirleyen kararlar alıyor ya. Çok ilginç bir hikaye. Nereye bağlayacağım? Cem Japonya'yı gezerken yaşamaya karar verdiği yer yine doğa, tabiatın olduğu Sapporo bölgesiymiş. Hokkaido, evet, Hokkaido. o Sapporo bir şehir, daha Hokkaido bölgesi. Benim hep hayalim orada bir çiftlik açmak Japonya'nın dağlarında. Bizim gülüyor zaten söylerken. Tokyo çünkü çok bunaltıyor insanı. Yani ölüm bir yere gitmek vesaire bile. Ya burada uzun süre yaşamak için böyle standartların üzerinde bir para kazanman lazım ki o stresi de o şey yapsın. Sence alsın. standartın üstüne kadardır? Ne dersin Bence dolar olarak? Tokyo'da stressiz bir yaşam sürmek için bence minimum 4-5 bin dolar. Dolar. Yani. Ki Ama- para derdin olmayacak, düşünmeyeceksin yani. Ama Minimum sana bir şey itiraf edeyim mi Cem? Bana Japonya ucuz geldi. Şaka gibi ya. Bilgiye göre ucuz. Zaten birçok türküde göreceksin etrafta. Abi inanamıyorum ya, ben bunu birine söylesem, şu videolar olmasa, hadi ya da ben söylesem inanmaz. Hani sen de burada yaşıyorsun ya. Şaşırıyorum ya. Yani gerçekten Burada Japonya bitmiş. ya bitmiş değil de aslında bizde sıkıntılı. Bizde Daha çok doğru. büyük devalüasyon var çünkü. Ama hani artık bunu herkes farkında. Sadece hani kafamızdaki bir Japonya algısı var ve hayal gibi geliyor ve aslında diyorsun ya burada gayet her şey daha uygunmuş gibi. Hani inanası gelmiyor insanın. Bana bunu biri dese inanmam şahsen. Gelip görünce, yerinde test edince. Tamam. Bak burayla ilgili Hak verdi. Cem beni onayladı en azından. bir şeyimi anlatayım, anımı anlatayım sana. Bizde deprem oldu 6 Şubat zamanı. Yani biliyorsun Japonlar da biraz sıkıntılı bir konu ama ilk yardım getirenlerdendi. Ben buraya yanlış bilmiyorsam 1,5 ay sonra geldiğimde burada bir tane kutu vardı. Bağış kutusu. İşte Türkiye'de depremzedelere yardım amaçlı bir bağış kutusu koymuşlardı. Burada bir tane görevli amca vardı. 1970'lerde Türkiye'ye gelmişti. Benim de Türk olduğumu öğrenince işte önce bir başsağlığı dedi. İşte deprem oldu. Ben de bu zamanda geldim. Türkiye'yi çok seviyorum demişti. Buranın da öyle Vay. ben de anısını. Bizim iyi yani ilişkilerimiz bu konuda değil mi onlarla? İlişkilerimiz evet iyi. Vizesiz zaten. 90 gün gelip kalınabiliyor. İlişkiler iyi. Peki sana bir şey sorayım. Ben burada mesela bir sürü tapınak gösterdim. Kyoto'da zaten krallığı var bu tapınakların. Şimdi bunların duaları çok kısa sürüyor. Hani bir ibadet süreleri yok mu normalde? Parayı atıyorlar. Şöyle ilk kerelerini şey yapıyorlar. Böyle Evet. içinden dua ediyorlar. Hani ne bileyim Hristiyanlıkta ne bileyim bir toplumsal bir ayin olur, bir dua süreci olur ya. Genelde bunlar işte iç taraflarda yapıyorlar. Hani böyle dakikalarca bunun başında durup da dua edeni göremezsin tabi. Merhaba. Aleykümselam. Türkçe oyunca kulak verdim. Eyvallah abi, nasılsınız? Vallahi şükür iyiyim. Ne? Çocuklarla buradayım. O benim arkadaki kız. Öyle mi? Benim hanım Alman. Bunlar Alman tarafından. Ah, Bu buralı. iyi tatiller. Eyvallah size de. Sağ olun. Hoşçakalın. Eyvallah abi. Türklerle karşılaşıyoruz tabii. her Çok yok. yerdeyiz. Tokyo'da da Kyoto'da da çok Türk gördüm. O yüzden daha çok Türk, bu videolardan sonra daha çok Türk gelecek iddia ediyorum çünkü bu uygunluktan dolayı. Yani hani şeyi tam algılayamadım, hani adam gidiyor orada bir tane bir kağıt çekiyor. Oradaki çıkan bir dua var. Geliyor buraya parasını atıyor. Alkışlıyor. Duasını ediyor, bitti. Kısacık. Haklıymışım o zaman. Uzun dua edeni görmedim yani. Kısa ve net bunlar da her şey. Bak şey gidiyor. Gel. Kim? Evlilik. Bak şu nadir burada her zaman denk gelebileceğimiz bir olay. Şanslısın vallahi. Öyle mi? Bu evlilik töreni. Dur biraz sessiz olalım. Bir dakika şurada. Bu tapınakta, Şinto tapınağında belirli bir ücret verip bu tür evlilik seremonisi yaptırabiliyorlar. Oo, ben hiç görmedim böyle bir şey daha önce. Onlarda da tapınakta evlenme var, öyle mi? Kilisede, camide vesaire. Kutsal bir yer olduğu için burası işte Meiji İmparatorluğu'na adanmış kutsal bir yer olduğu için burada seremoni eşliğinde şuraya gidecekler, resim çektirecekler. Meiji de tabi buranın, ülkenin asıl ayaklandığı gerçek Modern- anlamda modern modern Japonya'nın. Japonya'nın. 800'lerde falan şeyi falan okumuştum. Şey yapıyorlarmış ya, ne turist girebiliyormuş ne buradan biri çıkabiliyormuş. O kadar kapalı kutuymuş. Dönem kapalıydı. Akabinde de günümüzün Japonya'sı, bak yine bilgi veriyoruz. Dur önce şunu gösterelim. Dayanamıyoruz abi, dayanamıyorum. Bir şey anlatmayınca bildiğim, kendimi rahat hissetmiyorum. O yüzden hiç pişman da değilim yani. Hadi bakalım, seremoni başlıyor. İyisi. Oo, ilk defa görüyorum bunu. Ne kadar saygılısınız. Şu
Abi düğünde de mutsuz olunmaz ki ya. Düğünde de mutsuz olunmaz. Gülen yok. Şuraya bak. Böyle sessiz bir şekilde tapınağın içerisinde yürüyorlar. Şimdi ana yere gelecekler. Oğlumuzun evi var mı? Bize ne olur fiş almazsak bu işi etkinliğin maliyeti? Meiji Tapınağı zaten önemli bir yerde, önemli bir konuma sahip. Şu seremoniyi yapmak, şimdi resim çektirecekler içeride. 10 milyon yani resmi şusu busu vesaire harcadıkları para belli, önemli bir aile. 60 bin 60 dolar bin. falan. Şu etkinlik sadece. İşte resim çektirmesi, şusu busu vesaire derken illa içlerinde bir şeyler vardır. Bir de gidiyorlar bunlar, bir de işte düğünü, şusu busu vesaire. Çok rahat söyleyeyim yani 100 dediğin gibi 100 bin doları buluyordur yani. Şimdi de şurada fotoğraf çektirmeye geldiler. Burası onlar için işte Cem'in de söylediği gibi, size de bir sürü kez anlattım, artık aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Tapınaklardaki kutsal bahçelerinde artık kapanışı yapacaklar. Kızın kıyafeti çok ilginç yalnız, yani hani bizdeki kafasını kapatır ya kadınlar evden çıkarken. Hani biraz onu almışsalttı benim şeyimde, anılarımda. Güzel, geleneklerine bağlılar. Ben sana bir şey diyeyim, ben bu gelenek işlerini seviyorum. İnsan hayatta tutuyor böyle şeyler. Sakinleştirici de bir ortamı var zaten. Dinin de getirmiş olduğu bir şey. Çok huzurlular abi. Adamların evliliği bile sakin. Abi parkta çok güzel bir seremoniye denk geldik. Ayarlasak zaten böyle olmazdı. Tek tek yaprakları topluyor adam. Şöyle. Akşama kadar bunu toplar artık. Aman abi yer batar. Şimdi büyük ihtimal izleyenlerden de diyen olacaktır. Derde bak filan diyecekler ama bak burada toplamış, burada toplamış, orada toplamış. Sistematik gidiyor bak. Görüyorsun. Sonra hepsini Sona kadar. burada böyle organize diyorsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Harajuku'ya. Buradan tamamıyla farklı, 180 derece farklı bir ortama gideceğiz. Yani geleneksel Japonya'dan Çıkacağız, tamamıyla böyle gençlerin takıldığı, hani o Animelerin. kızları, kostümler, renkli hayat, herkesin böyle bir pamuk şekeri renginde olduğu. değil mi? Tam da arka tarafında, 5 dakika yürüme mesafesi. Film karakterlerini görmeye gidiyoruz. Şimdi Harajuku'ya doğru gidiyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herhalde bu tur şirketin ne? Bunlarda Böyle Tokyo'ya mı geziyorsun? muhabbet şöyle, uluslararası ehliyetin varsa geliyorsun, bizdeki ehliyet burada geçmiyor, uluslararası olması lazım. Bayağı 100 dolar, 150 dolar vererek meşhur o kavşak var ya, Shibuya, Evet. Tokyo Drift'in olduğu yerden geçiyorsun. Şu anda Cem'le bir yandan çöp kutusu arıyoruz. Ben bayağı 1,5 saattir bunu tutuyorum. Bulamıyoruz çünkü. Şaka maka, hani öylesine söyledim bunu. Abi şunu nasıl korudunuz be kardeşim ya. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Ya şu an kentin ortasındayız abi, yani bak çıktık şu parktan, şimdi kent oldu. Bugün de şansıma yine kapalı hava ya. Aa, tipleri gördün mü? İlginç tipler başladı. Ya burası, Bak bak. burada yürüyemeyeceğiz ya. Şu kalabalığa bakar mısın? Abi nasıl gideceğiz burada artık? Şuradan çeksene. Yukarıda ekrandan kamerayı koymuşlar, kendinizi görüyorsunuz. Anı ölümsüzleştiriyorsunuz. Burada aykırı tipler görmeye geldik. Daha çok anime karakteri gibi yaşayan insanların, gençlerin, yeni neslin, Z kuşağının diyebiliriz, hayatlarından kesitler göreceğiz. Evet, ya burası şöyle bir cadde. Daha çok böyle 20 yaşın altındakiler, böyle 15-20 yaşındaki insanlar geliyorlar buraya. Burada hayvan kafesi bir hayli fazla. Japonya'nın birçok yerinde olduğu gibi işte kedi kafe, işte Hachiko kafe, su samuru kafesi falan var, domuz kafe var. İlginç kafeler. Tabii geliyorlar orada çay kahve bir şeyler içiyorlar, domuzu falan seviyorlar. Aa, Krem şanti atmış, krep bir hayli fazla. bakarız birkaç tanesine ya, ama çok kalabalık yani. Bir krep yiyeceğim desen net yarım saat beklersin şurada. Abi zaten bunlar sıra beklemek için gelmişler ama biz zamanımız kısıtlı, biz hızlı şeyler yiyelim. İstiyorsan yılan kafe var, yılan kafeye götüreyim. Piton şey yaparken, vücudundayken bir Japon çayı içebilirsin. Ne vereyim abime? Aa, tiplere bak. Mesela diyelim bir kafeye oturup domuz mu sevmek istiyorsunuz? Buyurun. Pig kafe. İçeride domuzlar var.
Bak insanlar içeride seviyorlar. Enteresan. Domuz kafayı da ilk defa görmüş oldum. Şimdi yürüye yürüye giderken çok ilginç bir bina gördüm. Alışveriş merkezine benziyor. Yukarısında böyle küçük bir ön yüzüne bahçe yapmışlar. Örnek olsun diye size de gösteriyorum. Şuranın güzelliğine bak ya. Ya da buranın. Her tarafta ana yerlerde buldukları yere ağaç dikmişler. Şimdi bir yerde bir yemek yemeye gidiyoruz, böyle büyük bir caddeyi yine geçerek. Birazcık daha sakinledi. Burası Hawaii Koa Aina mı diye geçiyor. Aynen. Ne yiyeceğiz abi burada? Lezzetlidir buranın hamburgeri, eti lezzetlidir. Artık sushi'dir, noodle görmek istemiyorum dedim. O yüzden böyle ekmekli bir şey yiyelim dedik. Hamburger de çok iyiymiş. İçerideki kalabalık da zaten bunu onaylar nitelikte. Şöyle bir hamburger söyledim. Patates kızartması ve kola. Buna 10 dolar vereceğim. Afiyet olsun. Akşam Yemeğimizi yedik. Çöp bulamadım, akşam oldu. Akşama kadar şişeyi taşıyor vallahi Cem. Atacağım. Doyduk. Aha buldum. Deniz. Hayret. Karşıda var. O da şeyden dolayı. Otomatların yanlarına bazen böyle koyuyorlar. Kullandıkları içecekleri atmaları için. Ama bu da çok nadir. Şimdi Shinjuku'ya mı gidiyor? Nereye gidiyorduk? Şimdi meşhur o Tokyo Drift'in olduğu kavşağa gideceğiz. Dünyanın en kalabalık kavşağı. Seni bak bir yere çıkaracağım. Turistlerin bilmediği bir yer. Benim gizli mekanım. Gizli. Hayran kalacak. Herkese söylemeyelim mi? Videoda Bizi- söyleyeceğimiz için. Bu arada bak biz baştan söyleyeyim, şu an linç yiyebiliriz. Tokyo'ya gittiler de hamburger mi yediler diye. Biz bıktık yani ha, yakitorisinden, sushisinden, sashimisinden, hani ekmekli bir şey. Anlayabiliyorum Deniz ya. Sürekli yolda olunca bir süre sonra tabii. Yani şey abi, doymuyorsun çünkü tam anlamıyla. Bir şey bastırıyor sadece. O yüzden hani siz gelirseniz önceki bölümlerimi izleyin zaten. Ben size bunların hepsini anlattım uzun uzun. Wagyu'da yedim, Kobe'de yedim, yakitoriler, sushi'ler hepsi havada uçuşmuştu. Zaten bu gezdiğimiz her yeri ve Japonya'da gördüğüm noktaları ben web sitemde de yazdım. Açıklama kısmını onu da bırakacağım. Hatta kalmanız için size en beğendiğim bölgelere kadar önerilerde bulunacağım. Oradan da tıklayıp otellere bakarsınız. Daha bu çocuk ne yapsın? Dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim mi? Neden bu kadar çok maske takıyorlar? Şöyle bir durumu var. Japonlar kendilerini beğenmezler. Özellikle kızları. Hadi ya. Mesela herhangi bir Japon kızına sorduğunda sen kendini güzel buluyor musun diye ya böyle utara sıkına cevap ver. Eşimde de o durum var. Eşimden de çok iyi biliyorum. Erkeklerinde de aynı durum var. Kızlarında daha fazla aslında. Yapma ya. Tabii tabii. Hep böyle bir kendine böyle düşük görme. Tamam saygılılar efendiler ama biraz fazla kibir yok işte öyle düşünenlerde. Bir diğer muhabbeti de işte hastalık. Hani hastalık, bulaştırmama durumları. Bizim çevrede Japon var, bizim arkadaş var, tam yemeği yiyene kadar çıkarmıyor maskeyi. Az önce masada daha karşılıklı bir tane çift vardı. Yanımıza otururlar. Adam kızla oturdu, ağzında maske var. Yemek gelene kadar bekliyor. Bekliyor, son ana kadar bekliyor. Hani ne dediğini de anlayamazsın ki maskede ağzında. Ve aslında sağlık açısından da hiç iyi bir şey değil baktığında yani. Yani pandemide Tüm gün onunla geziyor. hepimiz yaşadık. Böyle bir detay varmış Cem. İlginç kısmını aktarmış oldu. Daha da iyi, bak bu da bir cevabı daha var. Uzatıyorum ama kusura bakma. Yok estağfurullah. Maskesi olmayan Japon kızlarına bak, genelde çoğunun yüzü güzeldir. Yani maskeli olanlar genellikle böyle o Japonlara göre biraz daha hani çirkin demeyeceğim. Herkesin kendine az güzelliği var da biraz daha o Kapatıyor maskesi mu olanlar- yani? Evet o var. Çok Yani kendilerini ilginç. güzel görmemede bazı konularda bir yerde haklı olabilirler. Yine Japon yargısı. Arigato. Geldik. Önce şu gökdelenden bir kavşağı görelim dedik. Burada Matrix de çekildi biliyorsun değil mi? Matrix'in bir sahnesi var burada. Meş- Dünyanın en kalabalık. Tam şeyde bir aşağıki sokakta. Buraları da yine hem gece hem gündüz görmek gerek diyor. Cem de aynı şeyi söylüyor. Ama bizim birazcık hızlandırılmış gezi yapmamız lazım. Çünkü benim yarın uçağım var. Artık bir sonraki bölümde son kez daha bir Tokyo'yu göstereceğim size. Akabinde 6 ay sonra Türkiye'ye dönmüş oluyorum. Kokoreç özledim. Mantılar, dolmalar, kalan anlıyor. Uzunca kalınca anlıyorsun. Ofis çalışanlarının olduğu bir yer. Herkes bilmez orayı. He. Gidince göreceksin bu güzel manzarayı. Şöyle bir Tokyo'nun şehir trafiğini de göstereyim. Şuralara bakar mısınız? Yani bu kadar büyük bir kaosun içerisinde bu kadar temiz bir kent, bu kadar tıkır tıkır saat gibi işleyen bir sistem. Çıkacağımız gökdelende
burası. Akıntıya kapıldık, yine gidiyoruz. Biz nasıl gidiyoruz buraya abi? Ben de halledeceğim. Seni tanırlar, severler mi burada? Vay, asansör değil. Ben burada yaşarım ya, yaşam alanı gibi. Dönüşte oradakiyle geleceğiz. Hızlı bir anda 17. kat 10 saniyede falan çıkıyor. Bak şimdi. Nasıl? Matrix. Kulağın tıkanacak. Of, hızı hissettim üstümde. Burada yani bir kafe falan mı var? Burada ofis çalışanların geldiği bir yer. Üst katlara kartla çıkılıyor, giriliyor. Kulağım tıkandı. Evet. Oo. Başım dönüyor. Oo. Yalnız Tokyo'yu tepeden de görmek lazımmış Cem. Yani burası her şey değil. Aşağıdan anlayamıyorsun kentin büyüklüğünü. Ben Lego'ya benzetiyorum. Yukarıdan bakılınca şehir tam bir Lego şehri gibi. İnanılmaz. Biz şuradaki parktan yürümüştük değil mi? Orada mıydı? İnanılmaz. Hanımlar, beyler, Tokyo'ya hoş geldiniz. O kadar büyük bir kent ki yani bittiği yerde başka bir kent başlıyor gibi. Sonu bucağı yok. Ve şu reklam panolarını görüyor musunuz? Yani 3-4 katlı bina kadar. Şu gördüğünüz aşağıdaki yerde işte dünyaca ünlü yaya geçidi Shibuya. İnsan ne kadar aslında baktığında hiçbir değerin yok. Şuradaki nokta kadar bir şeysin ama böyle bakınca daha net anlıyor insanın değersizliğini. Kendimizi ne çok büyütüyoruz diye düşündüm şu an. Burası da manzaralı kısım mı olacak? Bakın düşeceğiz aşağıya. 10 saniyede aşağıdayız. Arigatou gozaimasu. Başlıyoruz. Oo, düşüyorsun resmen, hissediyor musun? İnanılmaz. Bu hızı bir de Burj Khalifa'da hissetmiştim. Bir şey değil mi, düştük? Yemin ederim düştük sandım. Belki şey etkisi daha fazla. Tabii cam olduğu için daha net görebiliyorsun ya. Orada kapalı kutunun içindeydik. Hadi gidelim şimdi caddeyi gezelim. Yine kaosa girdik. 300 küsür kilometre metro ağı var. 40-50 civarında farklı firma var. Ve bütün kent bir şekilde metrolarla yerin altından ve ulaşım olarak yürüyerek de dahi bağlanmış. Burası da en ünlülerinden bir tanesi Shibuya istasyonu. Vay be, Japonya'da da mı evsizler var? Bunlar kaçıp geliyor böyle köprü hatlarına. Normalde devlet bunlara yer veriyor. Oğlum kıza bak, gayet düzgün de bir tipi var yani, nasıl evsiz lan o? Pek evsize benzemiyor ama Evet. konuşmaya gelmiş bir. Bak devlet bunlara ne yapıyor biliyor musun, Japon devleti? Bir bölge vermiş. Diyor ki işte ben başkasından 200 dolar alacağıma sana 50 dolara burada bir oda vereceğim. Sen burada yaşa. He. Birçok evsizi oraya götürüyor. Hepsini bir yerde topluyor. Orada yeme içme daha ucuz. Otomat fiyatları daha ucuz. Market fiyatları daha ucuz. Ama bunlar da kaçıp köprü altlarına falan geliyorlar. Parklara Bunun ben falan geliyor. benzerini Avustralya'da da yaşamıştım. Devlet destek veriyordu mesela ama bir yaşam tarzım, ben bu şekilde yaşamak istiyorum deyip baş kaldırıyorlar genelde. O Amerika'da homeless muhabbetleri gibi bir yaşam tarzı Ya, olarak evet. benziyor onlara. Filistin yürüyüşü yapılıyor. Bak arkada Filistin'e destek mitingi yapılıyor. Önde de böyle Japonlar sizinle fotoğraf çekilmek için. Nasıl oluyor? Idolcular şarkı söylüyorlar. Gruplarına davet ediyorlar. Gelin izleyin diyorlar. Ve Hachiko'nun yanına geldik. Gördüğünüz köpek, bir amcanın köpeği var. Her gün buradaki durakta adamı uğurluyor. Sonra amca ölüyor ve köpek beklemeye devam ediyor.
Sonra buradaki esnaf da toplanıp köpeğe bakmaya devam ediyorlar ve ölene kadar köpek hep burada amcayı bekliyor. İşte beklediği yerde de bugün heykelini koymuşlar. O kadar çok esnaf da köpeği sahiplenmiş. Bugün de bunu turizme dökmüşler. İnanılmaz! İnanılmaz! Böyle bir şey olamaz ya. O kadar kalabalık ki insan akıntıya kapılıp gidiyor. Bak, burası en meşhur yeri. Herkes oraya çıkıp fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar. Starbucks'ın olduğu yerden ve aynı noktada karşıdan karşıya geçen insanları izleyebiliyorsunuz. Şunu bir turizm aktivitesi ve gezilecek yer diye satmışlar. Japonların standart pazarlaması. Şey var burada. Robot kafe kahve yapıyor. Var mı burada? Hemen bu arkada. Gidelim Gidelim mi? hadi gel. Enteresan olabilir. Abi şuraya bak ya. Yani şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Yani Cem de diyor ki daha güzel yerler var. Gelip de çok vakit harcayacak bizce bir şey yok. Alışveriş yapmak istiyorsan, işte yemek yemek istiyorsan burası olabilir. Daha güzel yerler var ama ya. Var tabii, daha da güzel. Biz yerler or- var. biz Ama bu kalabalıkta ne kadar içine girebiliriz? Yürüyemiyoruz. Hani İstiklal Caddesi'nin her yerde olmuş halini düşünün. Kalabalık olarak. Abi Japonsun. Tokyo'da yaşıyorsun. Ferrari'n var. Aç camı soracağım mutlu musun diye. Eğer mutluyum diyorsan gerçekten kaçıncı Ferrari? Burada hafta sonu Ferrari yarışı var galiba abi. Japonlar arabalarını sergilemeyi severler ya. Hafta sonları buralarda getirirler. Piyasacı. Galericiler özellikle. Bazen bir şey anlatasım gelmiyor. İzleyin istiyorum sadece. Çünkü bak neyi çekeceğimi şaşırıyorum. Çekecek çok şey var. Her yerde bir detay var. Sanırım dünyada gördüğüm en büyük reklam panoları buradaydı. Şimdi şu mekanın altında böyle çok ilginç bir robot kafe var. Giriyorsunuz, robot yapıyor kahvenizi ve bayağı ünlü bir yer. Kafenin adı Henna Kafe. Henna'nın kötü bir manası varmış galiba ama. Robot kafe diye geçiyor. Alta Yine neyin sırası acaba bu? Sıranın sırası, yani sırayı gördüklerinde anlamsızca bence sıraya giriyorlar. Aa, ben bunu internette görmüştüm ya, tamam. Şimdi oldu. Ya vallahi senelerdir böyle çalışıyor. Ya gidiyor bana oradan bardağı veriyor. Biz olmasak var ya, senin kodunu bile biz yazıyoruz. Şuradan alalım. Nereden alacağız? Buradan makineden önce seçiyorsun ne Tamam. istediğini. Yapalım gel. Burada da otomatik veriyor. Ben latte alırım abi. 480'miş. 4 dolar. Paramızı aldık. Şimdi robotu bekliyoruz. Buradan okutman lazım ki robotun kafasına girsin. Aa, bunlar kafe latte, americano falan istiyor. QR kodunu okut diyor. Bunu okuttu. Bizi bir sıraya soktu. Zaten İngilizce olarak da yazıyor bak burada. Sol tarafta alacaksın diyor. Ha, tuşa da basıyor. Aferin oğluma. Aferin. Nasıl çekiyor şimdi onu? Ha, buradan direkt kaldırır. Ufak bir kamerası var. Evet. Üstte böyle oradan algılıyor. Ya şimdi biz burada bir kafeyi övüyoruz da yani bunun ameliyat yapanı var ya, ameliyat. Düşündüğünde yani o kadar ince işçilik yapanı var. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Dünyadaki robot üretiminin %50'sini Japonya yapıyormuş. Bu konuda çok iyilermiş. Bunu zaten herkes biliyor. Yani
Pek tabii ki ama böyle hayatın da içinde görünce insan deneyimliyor en azından. 10 dakikadır sıra bekliyoruz. Cem ne diyorsun, daha robotların dünyayı ele geçirmesine var ya. Baksana bir kahveyi zor alıyoruz. Şey diyor, gireceğim böyle dolduracaksın 2 saniyelik iş. Ya hadi yapsın, o karton bittiğinde gitsin içeriden yenisini getirsin. Daha sen ben göremeyiz ya o hani gerçekten istila süreçlerini ama ileride bence olacak. Bir 100-150 sene ana kızın suratını gördün mü? Anime gibiydi. Kızın suratı anime karakteri gibiydi, gözleri mözleri. Bizim 2 latte vardı, hadi kardeşim. Bak oraya koyduğunda tuşuna da basacak şimdi birazdan. Diyelim hadi devrildi şey, bardak mesela miliminin tam o yerine nasıl koyuyor değil mi? Kahveyi oradan buraya kadar getirdi, şurada bıraktı, afiyetle içebiliriz. Robotun da elinden kahve içmedim demem. Bakayım tadı nasılmış. Gayet güzel. Cem, neden şurada bir tane erkek yok? Bak 30 tane kız var. Fark ettin değil mi sen de? Japonlarda işte bu da enteresan bir durum aslında. Bir tane Japon erkeği buraya tek başına gelip de kahve içerken göremezsin. Çok nadirdir yani ama Japon kızı gelir tek başına gezer, içer. Erkek çünkü bana hitap etmiyor da işte utanıyor, sıkılıyor. Bara falan mı gider erkekler daha çok? Akşamları falan. Onlara hitap edecek şeyler biraz daha farklı oluyor ya. Kafe daha kız işi gibi mi Evet ama algılanıyor? Japon kızları aslında daha fazla geziyor. Tek böyle elinde çantasıyla gidip Japonya içinde dışarıya gezen de giden de bir hayli fazla. Erkeklerine göre daha aktifler aslında. Japon erkekleri biraz daha nasıl diyeyim hani işinde gücünde bunlar biraz da hayatın içinde aslında. Çalışma oranı bunlarda biraz yarı yarıya. Düşün yani bir ülkenin ülkedeki kadınların yarısından çoğu çalışıyorsa temeli sağlamdır değil mi? Tabii ki. Sadece ilgi alanları farklı diyelim. Kahve güzel. Güzel bir deneyim oldu. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Şimdi de dünyanın en kalabalık istasyonuna Shinjuku'ya gidiyormuşuz. Cem öyle dedi. Ses geliyor mu bilmiyorum. Çok kalabalık ve gürültülü. Biz Fethiye'de en uzak bir yere giderken 15 dakikada gidiyoruz kanka. Burada 15 dakikada metroya giremiyoruz. Bu kalabalığa rağmen herkes sıraya girmeye devam ediyor. Burası iyi gibi. Burada arkada bekleyelim. Savaşa hazırlanayım ben de. Gerçekten bak gösteriyorum. Bak bu iyi. Bunda Daha- bir şey yok. Bu en kalabalık olmayan hali. Şimdi gideceğimiz istasyonu sen bir gör. Abi her gün bunu yaşayan bir insan nasıl mutlu olsun? Bak saçlarım döküldü işte o yüzden. Evet yani gerçekten ömür törpüsü, şuraya bak. Bu sakin hali diyor adam bir de. Neyse bir nebze en azından binebileceğiz gibi. Yani bu kaosa rağmen şu sıra, düzen, helal olsun. Hadi bakalım savaş başlıyor. Allah 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 Allah. Allah. Nereden? Soldan. Takashi'ler geldik. Burada 30 tane platforma. Benim burayı çözmem 1,5 ayımı aldı. Sence bu Shinjuku istasyonunda kaç tane çıkış vardır? Tabii 8 tane var. 200 tane çıkış giriş var burada. 200 tane. O zaman benim bazı küçük istasyonlarda böyle kaybolmam gayet normal. Normal bak burada bir çıkışı kaçır. Yani farklı bir yerden çık. Şuradan çık mesela. Şu taraftaki bir yere gitmen 20 dakikayı bulur. Abi kesinlikle öyle. Ya ben geçen gün yanlışlıkla diğer istasyona yürüdüm yerin altından. Yani yerin altından da istasyonları birbirine kadar bağlamışlar. Yürüyüp gidebiliyorsunuz. Kaybolmamak imkansız. Ben mesela şu an Cem'in peşine düştüğüm için rahat rahat gidiyorum. Kapatmışlar. Normalde kafam karıştı burayı görünce açık bugün. Burada bakman gereken bir iki tane nokta var. Öncelikle hangi hattın olduğuna bakacaksın.
izleyenlerden ve gelecekler ufak bir tavsiye. Hangi hat bilmem ne hattı, Shinjuku bilmem Toei hat diyelim, böyle garip garip Japonca hatlar. Bir de platform numarası. Google iyi çalışıyor burada. Google haritaları Evet. iyi çalışıyor. Mesela Kore'de ben rezillik çektim. Hiç çalışmıyordu Kore'de. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çıkacağın kapıya kadar verdiği için en azından o kapıyı da takip edebiliyorsun. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Sabah mesela seninle buluşmaya geldiğimde yerel ismiyle Google'daki farklı olabiliyor. Yani ben şu tabelaya bakınca görememiştim mesela onu. Hal böyle olunca ara sıra küçük şeyler olabilir. Sapmalar. 200 tane çıkış diyorum sana. Hadi gel de çık birinden. Çıkacaksın, 20 dakika yürüyeceksin. Bir de baksana, şu an burada bir bakım var galiba. Her yer her yerde. Şu an çıkmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım, az kaldı. İnanılmaz. Yani gerçekten doğruymuş. Sen olmasan ben kaybolurdum burada yine. Bu gördüğün %10'u falan bu arada. %10 yani. Yapma ya. Aa, böyle bir gidiyor. Yerin 2 kat 3 kat altına gidiyor. Yani tren var, bir de metro var burada ayrı. Shinkansen var mı burada? Bunda yok Shinkansen galiba. buranın karşısında, orayı da gösteririm mesela. Şuradan çıkacağız. Geldik. Shinjuku'da mıyız? Şu anda Shinjuku'dayız. Bak, seni böyle videolarda insanların gördüğü çok güzel atmosferi olan bir yere getirdim. Omoi'de Yokocho diye geçiyor. Küçük küçük restoranların, barların olduğu 2 tane cadde var. 250 tane bar varmış. O arka tarafta, oraya gideceğiz. Aa, tamam, Asya, Japonya. Ya gel yürüyelim. Çok güzel be. Akşam vakti burada her yer duman oluyor. O yemek kokusu, tavuk, et kokusu, domuz kokusu gelir bundan. Yakitoriciler var hep, he? Tabii yok. Mangalcılar. Şu anda tam başlamadı. Bir saate burası ana baba günü olacak. Vay, ben çok beğendim burayı. Bak, tam benim böyle sevdiğim yerlerden. Böyle ara yer. Asya kokusu. Böyle fenerler. İnsanın başka bir yerde olduğunu hissettiren hep detayları şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Of be, Muhittin abime bak. Bak şurası mesela çok güzelmiş. Burayı çok beğendim ya Cem. Burası yani Tokyo gibi bir metropolün ortasında tam lokal. O atmosferi, ambiyansı hissedebileceğim bir yer. Ve sadece bir sokakta böyle değişti. Ramen yapıyor. Noodle'ın daha da ince hali. Şimdi başka bir yere doğru dolaşarak gidiyoruz. Bak, bunlar gezen reklam arabaları. Bunun gibi birçok gördük. Bu şekilde böyle markaların reklamlarını yapıyorlar, duyurularını yapıyorlar. Düşünün, şu bulunduğumuz az önceki metro istasyonundan günde 4-5 milyon kişi geçiyormuş. Cem öyle dedi. Yani şu reklam potansiyelini bir düşünsene, yani çılgınca. Biz de mesela Fethiye'ye 2-3 milyon turist gelince mutlu oluyoruz. Büyük, çok büyük bir kent. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bence insan hayatında Japonya'yı görmeden ölmemeli. Hindistan'ı da görmeden şükretmemeli. Yani bir tanesinde 1000 yıl sonrasını, bir tanesinde de 1000 yıl öncesini görüyorsun. Şu ilk izlenim harika, Tekken. Değil mi? Oyun salonu. Bilyelerle oynanan bir oyun salonu. Pachinko mu? Para kazanılmıyor çoğunluğunda genelde de. Hep bilyelerle. Aslında Japonların kıraathanesi, kahvesi bu ya. Normal yolda yürürken neye denk geliyorsun? Abi bu ne ya? İşte şu gökdelenlerin sahipleri kim derseniz, aha bu abiler. Böyle arabaların sahipleri işte. Ben şu arabaya binsem rahatsız olurum. Herkes bana bakıyor mesela. İşte ruhumuz fakir demek ki. Gel biz yürüyerek şey yapalım, taban bay devam. Canımız sıkılmasın. Şuraya bak. Başka gezegen. Abi şuradaki reklam ekranının büyüklüğüne bakar mısınız? Bak, 1, 2, 3 tane, en az 3-4 katlı bina kadar. Arka fonda da bir ses veriyor, müzik veriyor. Ve burada milyonlarca insan buralardan geçtiği için reklamın hani görünmeme ihtimali yok. O yüzden başarılı. Şurada devasa gökdelenler. Ama biz şöyle oyun salonlarının içinden gezerek, dolaşarak gidelim. İşte akşam ışıklandırmayla birlikte güzel, göze hoş gelen bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle neon tabelaları var her yerde. Bunlar bir zorunluluk aslında. Zorunluluk mu? Yani şöyle zorunluluk,
Bu dükkan açılırken belediye diyor ki sen böyle göze hoş gelebilen bir şey koy ki ilgi çeksin. Renkli, ışıklı. Sonra o bakımdan zorunda. Binaya girsen mesela 6 katlı bir yer, 20-30 tane dükkan vardır Evet. burada. Bazen ben mesela bir restorana gidiyorum 6. katta. İnip çıkmak ölüm. Asansörleri çünkü hepsi dolu oluyor çünkü her katta bir işletme var aynı zamanda. Burayı çok beğendim. Yani gerçekten hem az önceki o ara sokak hem buranın bir Japonya hissiyatını verdiği atmosferi diğer birçok yerden daha iyiydi. Bir de akşam vakti gör. Tam böyle entertainment, eğlencenin paranın su gibi aktığı. Seni bir arkalara götüreceğim. Arka mahallelere Şaşıracaksın. tehlikeli yerler olmasın bak sonra. Sıkıntı olmaz. Sen bulaşmazsan onlar da sana bulaşır. Tamam biz elçiyiz, biz anlatırız. Zeval olmaz. Her yerde bir oyun istasyonu görüyorsunuz. Ve tax free shops'lar var. Yani bunlar da arkadaşlar direkt KDV'yi bir şey aldığında düşülen dükkanlar. Bunun en güzel yanı da havalimanında uğraşmıyorsun. Evet. Çok pratik. Bunu da bir sonraki videolarda anlatacağım. Çünkü elektronik eşya alacağım. PlayStation'lar falan dönerken Türkiye'ye Apple Watch alacağım. Bir de kulaklık almayı planlıyorum. Daha uygun çünkü burada. Hatta Türkiye'den yarı fiyat daha uygun. Şimdi adamlar Godzilla pazarlamışlar. Yani ne abi yani şehrin tepesinden Godzilla gökdelenden ne yapıyor şimdi yani olayı ne? Turizm işte. Bak bu otel. Otel. Otel orası. Otel Gracie diye geçiyor. Otel. Altta güzel bir sinema salonu var. Seni şimdi tam ağzına kadar çıkaracağım. Hadi gidelim şöyle bir. Burası çok güzelmiş Cem. Ben en çok burayı beğendim bak gerçekten. Ben bunların Göz barlar, kız barlar. nasıl göz bar ne demek? Yani giriyorsun, kızla sohbet muhabbet ediyorsun. Bizdeki pavyonun farklı bir Japon Hadi canım. versiyonu. Ama sohbet muhabbet Japonca ilerliyor. Birkaç saat konuşuyorsun. 20-30 dolarını bırakıyorsun, çıkıyorsun. Bu en masum hali. En masum hali. Daha Başka da- masum olmayanları şuralarda. Masum olmayanlar sonraki bölümde. Onu akşam gece hayatı videosu yaparsak anlatacağız. Bizim işimiz bu. Anlatmak. Yok ya ben buraya bayıldım. Daha bir şey yaşamadım. Bu Daha bu başlangıcı mı? başlangıç daha. Abi şunlar hep tax free shoplar. O kadar çok var ki yani bu şeyi çok iyi kurmuşlar ama. Tax free olayını yani vatandaşı olmayan adamı havalimanında uğraştırmıyor. Çat hemen hesabı düşüyor orada. Sınır var burada. 5000 yen ve üzeri, işte 30 dolar ve üzeri alışveriş yapman lazım. %10 tax free'den faydalanabilmen için. Ha. Sadece sınır o. Nereye geldik? Tokyo'nun kalbine. Ben şu anda sudan çıkmış balığa döndüm. Başım dönüyor. Yani o ışıklar, o tabelalar, o müzik, o karmaşa benim başımı döndürdü Cem. Böyle bir şey oldum. Böyle bir sallandım yani. Ama harika bir bölge. Şimdi o Godzilla'nın ağzına çıkacağız. Orada. Orası çok turistik bir yer değil. Otelin girişi olduğu için turistler orayı fazla bilmiyor. Ama seni bu arkadan bir yerden sokacak. Yukarıya çıkarttıracak. Hadi yine iyiyiz. Tokyo'nun altını üstüne getirdik. Şimdi otelin girişine geldik. Godzilla'nın böyle örnek bir minyatürünü yapmışlar. Şimdi kafasına doğru gidiyoruz. Burası bayağı turistik bilinen bir yer. 1954'ten beri olan filmleri. Burada da bütün filmlerin fotoğraflarını koymuşlar. Ben bunu burada Samuray Müzesi'nde denemiştim. Bayağı hepsini inanılmaz abi. 30-40 kilo civarında. Kafayı takıyorsun. Burayı tıraşlıyorlar. Termer düştün, hep böyle yana mana düşsün diye. Şuralarda emiyor teri. Onu bile düşünmüşler. Savaş zamanı böylelermiş. Hadi terasa çıkalım. Ne oldu? Ana kapatmışlar. İşte bu da turistin fazla olmasının sebeplerinden biri. Bıkmışlar muhtemelen. Normalde bu yarım saatte bir ağzından hava üflüyor. Öyle mi? Aa diye bir ses çıkarıyor. Akşam gözleri yanıyor da. Neyse buraya kadar geldik yakından. Yakından gördük işte. Cem'le oturduk biraz soluklanıyoruz. Kaç adım atmışız bugün? Bugün 15.000 adım attık. Bir o kadar daha atacağız. Daha yarısında yani düşünün. Bakmayın siz burada kısa bir video izliyorsunuz belki ama bunun arka planında çok uzun süre yapılan araştırmalar, deneyimler, tecrübeler ve emek var.
Mesela Cem de burada ülkeyi elinden geldikçe anlatmaya çalışıyor ve hem YouTube'da hem Instagram'da takip edebilirsiniz. Ya da Japonya'ya gelirseniz kendisinden bilgi alabilirsiniz. Tokyo'ya gelirseniz de keza. Çünkü her yeri neredeyse biliyor. Hatta hesabını göstersene. Merak edenler de Instagram'dan takip etsinler arkadaşlar. Benim Instagram. YouTube'un da var. YouTube'da var. Cem Kun diye geçiyor da. Asıl YouTube'daki videolarını izleyin. Ben senin videolarını izledim abi. Benim Orada burada böyle. Cem Kun diye biliyorlar burada. Niye Kun? Kun burada küçük çocuklara söylenen addan sonra gelen bir isim gibi bir şey. Mesela Cem Kun. Öyle mi? Küçük Deniz çocuk. Deniz çocuk yani. Kız Çocuk erkek adam. çocuklarına Kun diyorlar. Kız çocuklarına da Çan diyorlar mesela. Yani mesela Ayşe Çan, Irmak Çan mesela, Sakura Çan. Öyle kaldı. Senin de YouTube ismi. Evet, ben kulağa hoş geliyor diye bunu koydum. Senelerdir de böyle. O yüzden buraya geldiğinizde yani hep dediğim şey benim dünyaya gezerken önemli olan bir yerde bulunmak, orada olmak, fotoğraf çekmek, Instagram'a bir şey atmak değil. Bence gezerken okumak, araştırmak insana daha çok katma değer yaratıyor. Böylece gezdiğiniz yeri anlayarak, bilerek, tecrübe ederek keşfediyorsunuz. Mesela abi bak ben 10 bölüm yaptım ve yani çok araştırdım. Ve fark etmişsindir yani birçok yaptığım yorum doğruymuş. Yani demek ki bu işi hala enerjisini kaybetmemişiz. Doğru yoldayız. Deniz şeyi söylemiyor. Bana bir liste attı. Şuraya gidelim, buraya gidelim diye. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Bayağı araştırmış yani. Evet. Nokta atışı araştırmalar yapmıştı. O yüzden diyorum bir yere giderken benim videolarımı izlerseniz ya da YouTube ya da bir hayalin peşinde.com'da yazdığım binlerce sayfaya yazıyı okursanız bir yere gittikten sonra geri dönerken bana teşekkür edersiniz. Kendimi iyi övdüm ha. Sonuçta emek Evet. harcıyorsun. Eyvallah eyvallah. Düşünmeniz yeter. Öyle sizlerle bu detayı da paylaşmak istedik. Bir 15.000 daha atalım mı? Atalım hadi gidelim. Godzilla çıktı. Şu an şovuna başladı. Her ne kadar oradan göremesek de. Bu kadarcık mı? Nasıl ya? Bitti mi? Sonuna yetiştik. Bu yarım saatte 40 dakikada bir dönüyormuş. Ulan yemin ederim var ya tamamen nasıl bir pazarlama şekli. Şuraya bak ya. İnanılmaz. Oyun oynamaya gidiyoruz. Madem Japonya'ya geldik. Dünyadaki en büyük oyun çılgınlığı. Dünyadaki animelerin %70'i burada üretiliyor. Dünyadaki oyunların %65'i burada üretiliyormuş. Her şeyin noktasına kadar araştırmışsın. Çok fazla İngilizce kaynak okudum. O yüzden şimdi gideceğimiz mekanlar aslında kültürün bir parçası. Burası da en büyük yerlerden bir tanesi. Gideceğimiz yer şurası, bakın Game Taito Station yazıyor. Burası çok büyük bir oyun binası. Ünü sadece Japonya'da değil dünya genelinde de biliniyor. Çok övülen bir yer. Girip biraz oyun oynayacağız. Şu tiplere bakın mesela ya. Bakalım nasıl bir yer. Abi bu ülkenin özeti ya. Çok seviyorlar ya. Vallahi yalan yok. Ben de Sen seviyor musun böyle oynamayı bunlarda yoksa yukarıda oyun falan mı oynuyorsun? kazanma hırsı beni daha çok para harcamaya itiyor. Bunlar da öyle düşünüyor. Baksana. Herkes ayrı bir yerde oynuyor. İşte burada karpuz indirmeye çalışıyorsun. Şurada küçük ayıcıklar var. Burada sarı ayı var. Şurada penguen var. Hepsini oynatıyorlar. Şimdi burası birinci katıydı. 4 katlı bir yer burası. O yüzden şimdi kat kat gezeceğiz. Ve Atari salonuna geldik. Bu oyun çok yaygın mesela. Birçok yerde görebiliyorsunuz. Madem buraya kadar geldik bir deneyelim. Kaç yen abi? 100 yen mi? 100 yen. Evet arkadaşlar bunu alırsam içinizden birine hediye edeceğim. En iyi yorum. Ne diyorsun abi? Nasıl oradan? Biraz daha. Dönmüyor bu. Plastiğe çarpabilir aşağıdan. Lan! Oluyordu neredeyse be. Olmadı. Hadi gel bir tane. Bu da benden. Nasip değilmiş. Hadi bir daha. Bu da benden. Hadi be güzelim be. Hadi Türkiye'ye. Resmen o kazanma hırsı ve o dopamin zihnindeki hani o olacak şimdi şeyi, mutluluğu ister istemez para harcatıyor, bildiğin kumar. Ben buralarda
kaç para kaybettim. Değil mi? Para atıyorsun direkt 100 yen veriyor. Para çevirme makineleri var. Ha, para çevirme makinesi. Evet. Sen parayı atıyorsun, 100 hemen hazırlıyor sana. Aynen. Abi bildiğin rulet masası gibi. Bunun ne farkı var ruletten Allah aşkına? Zaten aynı mantıkta. Bak burada da aynı. Bildiğiniz kumarhanedeki gibi makineler de var. Yani oyun adı altında sizi bir şekilde para kazandırmaya teşvik ediyorlar. Ya da kaybetmeye tabiri caizse. Adamın yatırdığı paraya bak. 2 sepet. 2 sepet para yatırmış, görüyor musun? Kumarhane net. Burası ne biliyor musunuz burası? Süslenip püslenip bu odalarda fotoğraf çekip paylaşıyorlar. Nasıl abi? İnanılmaz. Bizim neyimiz eksik ya? Biz de çektirelim. Ya içeride çektirtmiyorlar. Rahat rahat. Yani burası çok ilginç bir yerdi. Kore'de benzerini gördüm ama bunu sokakta yapıyordunuz. Burada bildiğiniz bir katı ayırmışlar. Süslenip püslenip böyle alanlar yapmışlar. Makyaj masaları falan var. Gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. İnanılmaz. İşte bu tam bir delilik. Yandaki binaya girdik. Oyun salonu ve Street Fighter var. Tekken var. Hepsini oynayabiliyorsunuz. Çocukluğuma, eski günlere döndüm resmen. Bakar mısınız? Ve bayılıyorlar hala günümüzde. Bu kültürleri devam ediyor. Çok iyi be. Gel oynayalım hadi. 100 yen atacağım. 100 yen atacaksın. Oyun hangisi ya? Street Fighter değil. Yendim be. Oha yendim. Burada yendim. İyiyiz. Ama kolum ağrıdı be. Abi inanılmaz bir çılgınlıktı. Gerçekten yani 80'lerde 90'larda bizdeki o oyun çılgınlığının hala sürdürülen geleneği Japonya'da devam ediyor. Buradan aşağı iniyoruz, artık ayrılıyoruz. Harika bir gün geçirdim. Japonya'yı da artık tam anlamıyla anlamaya başladım. Ne yapıyoruz? Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki bölümde Cem'le şimdi biraz plan yapacağız. Size gece hayatını anlatmak istiyoruz. Çünkü Japonlar bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Bunu da gece hayatında izlerde görebiliyorsun. Enteresan mekanlar, enteresan oteller, enteresan hikayeler var. Cem'le beraber gezip bunların hepsini anlatmayı planlıyoruz inşallah. Sonraki bölümde izleyeceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yine hem Japonya'nın bütün detaylarını, hem önerilerimi, hem otelleri açıklamaya bırakacağım. Cem'i de zaten takip edersiniz. O da size ülke hakkında çok güzel bilgiler hem kanalında hem Instagram'da verir. Şimdilik Tokyo'dan selamlar. Sonraki bölümde görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.